Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3 boyutlu kağıt rölyef tablo yapımında bu resmi çalışacağız. Bize gerekli olan malzemeler kesim matı, kretuar bıçağı, cımbız, normal kaşlarımıza aldığımız bir cımbız, kestiğimiz yerleri boyamak için de kahverengi kalem. Öncelikle resmimizde her zaman tablo yaparken bir tane bütün olarak resmimizi kenara ayırıyoruz. Kestiğimiz parçaları o kenara ayırdığımız resim üzerine çalışacağız. Bu benim birinci resmim, keseceğim parça olarak. Şöyle başlıyoruz öncelikle. Tüm resmimizin arka planını atıyoruz. Yani yaprakların etrafından keserek tüm parçaların kahverengi olan yerlerini kesip dışarı atmış oluyoruz. Yine bu kısımlarını oyacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle buradan başlıyorum kesmeye. Çok keyifli bir çalışma. 3 boyutlu kağıt rölyef sanatı. Benim en sevdiğim sanat. Kenar kısımlarını dantel şeklinde oyup çıkaracağız. Kenar kısımlarını bu şekilde oyacağım. Şimdi dallarından devam edeyim bir miktar. Hemen bunu kenara alıyorum. Bu benim kesip attığım parça. Yine yapraklarından devam ediyorum. Resimdeki çiçeklerin, yaprakların şekline göre etrafını kesip oyuyorum. Yine dalın kenarından hemen kesiyorum. Şu ortada yine bir kahverengilik var. Onu alıyorum. Ortada kalan kısımları hemen bıçağımın ucuyla alıp çıkarıyorum. Yine burada bir boşluk var. Onu alıyorum. Yine burada bir boşluk var. Çıkarıyorum hemen. Bu benim ilk resmim. Bu şekilde tüm yaprakları, kenarındaki oymaları keserek birinci resmimi tamamlayacağım. Ben tamamladıktan sonra size tekrar göstereceğim. İlk parçamı bitirdim. Tamamen arka fondaki kahverengi yerlerini kestim. Kenar kısmını dantel gibi oydum ve birinci resmimi tamamlamış oldum. Şimdi şöyle yapıyorum. Resmimin arkasını çeviriyorum. Keçeli kalemimi alıyorum ve kestiğim yerleri arka tarafından kalemimle hafif çizerek geçiyorum. Bu işlem bizim kesim hatalarımızı kaybetmek, kağıdımız beyaz olduğu için arkadaki görüntüyü kaybetmek için yapıyorum. Bu şekilde kestiğimiz bütün yerleri kahverengi kalemle çiziyoruz. Burası biraz oyalayıcı bir iş. Ama tablomuzun çok daha güzel ve muntazam durması için yapmamız gereken en önemli iş. Bu şekilde tüm kestiğimiz yerleri kalemle çiziyoruz.
Ve daha sonra cımbızımı alıyorum elime. Yine kesim hatalarımızı yok etmek için şöyle yapıyoruz. En kenarından böyle 1 milim kadar hemen hemen geriye doğru kıvırıyorum. Bu da yaprak kenarlarımızı düzeltmek, kesim hatalarımızı yok etmek için. Dediğim gibi burası biraz oyalayıcı ama tablomuzun çok daha muntazam ve güzel durması için yapmamız gereken bir işlem. Bu şekilde 1 milimden minicik minicik geriye doğru kırıyorum. Ve bu işlemi de yine boyadığım tüm yerlere yapıyorum. Ve ikinci resmimize geçiyoruz. Şimdi ikinci resmimize geçeceğiz. Önce parçalarımızın kaybolmaması için hemen arkasına numaralandırıyorum. Bu benim birinci parçam, ilk kestiğim parça. Şimdi artık en altta kalan yapraklardan, çiçeklerden başlayarak boyut vereceğiz. Aslında kağıt rölyefin amacı manzara resminde mesela ne vardır en geride? Gökyüzü var, dağ var, ondan sonra varsa ağaç. Sırasıyla öne doğru manzara resminde boyut veririz. Bu tarz tablolarda da en altta kalan küçük yapraklardan, çiçeklerden başlayarak yukarıya doğru boyut veriyoruz. Şimdi burada benim en altta kalan yaprağım bu. Bir diğeri bu. Bir de burada küçük bir pembe çiçeğim var. Onları kesip atacağız. Yine bir önceki resimdeki gibi tüm kahverengi yüzeyi çıkaracağım. Ben arada kalan parçaları öncelikle göstereceğim. Onlara daha sonra devam edeceğim. Çiçeğimin yaprağı alttaki yeşilin üzerine gelmiş. O yüzden ben yeşil yaprağımın devam ediyormuş gibi kendim dümdüz kesiyorum. Ve sadece kenara taşan pembeliği alıyorum. Daha sonra biz boyut verirken o yaprağı üzerine koyacağız. Yine bu arada dalım var. Dalımı alıyorum. Dalımın kenarından alıyorum. Gördüğümüz en alttaki pembe çiçeği çıkarıyoruz. Mesela bu yaprak alttaki pembe çiçeğin üzerine gelmiş. Bunu şekline göre kesiyorum. Yaprağın şekline göre kesiyorum. Hemen bunu çıkarttım. Bir parçası da buraya kaymış. Yine kahverengi kısımla beraber çiçeğin altındaki şekle göre veriyorum. Ve oradaki pembe çiçeğin kalan parçasını da çıkartmış oluyorum. Şimdi burada yeşil yaprağım var. Çiçek bunun yaprağın üzerinde. O yüzden biz çiçeğin şekline göre kesiyoruz. Sadece alttaki yaprağı atıyorum. Hemen buradan şöyle gelişi güzel kesip çıkardığım parçayı görmenizi istiyorum. Evet. Şimdi bu arada var. Yine dalın şeklini veriyorum. Hemen çiçeğimin kenarından geçiyorum. Çiçeğimin kökünü bırakıyorum. Sadece yeşil olan kısmını alıyorum. Yine kahverengilikleri atacağız. Ben şöyle kabaca keseceğim. Şimdi mesela bu altta dalım var. Ama benim atacağım yaprak üste gelmiş. O yüzden o dala kendim görüyormuş gibi şekil veriyorum. Sadece atmam gereken yaprağı şekline göre kesip çıkarıyorum. Hemen şuradan devam edelim. Arada kalan parçası var. Gördüğünüz gibi dala kendim boyut vermiş oldum. Aslında yaprak o dalın üzerinde. Şimdi yine burada bir tane atmam gereken yaprak var. Yine çiçeğimin kenarından kesiyorum. Bu üstte yaprağımın
geldiği yer var. Ona şeklini verdim. Sadece altta kalan yaprağımı çıkarmış oldum. Göremediğimiz kısımları kendimiz görüyormuş gibi şekil verip kesiyoruz. Bu da benim ikinci resmim oldu. Şimdi devamında ben bu kahverengilikleri keseceğim, çıkaracağım. Yine kenarlarına oyacağım ve üçüncü resme geçeceğiz. İkinci resmimizi bitirdim. Bir tane çiçek buradan çıkartmıştım. Bir tane yaprak buradan çıkartmıştım. Bir tane de yaprak bu aradan çıkartmıştım. Üçüncü resme geçtiğimizde yine aynılarını çıkartıp üzerine altta kalan yaprakları tekrar çıkaracağım. Şimdi ben ikinci resimde çıkarttığım yaprakların yerlerini ayarladım. Buradaki ve şuradaki küçük çiçeği çıkartmıştım. Onları ilaveten şimdi burada bu yaprağı çıkaracağız. Bir tane. Yine şu altta bir tane küçük yaprağım var. Onu çıkartacağım. Şuradaki yaprağımı çıkartacağım. Ona ilaveten burada bir tane yaprağım var. En altta kalan. Onu çıkaracağım. Şu arada yaprağın devamı var. Orayı çıkaracağım. Ve devam edeceğim. Şimdi işaretlediğim yaprakları tek tek kesiyorum. Şu arada var demiştim. Yaprağın devamı. Onu kesiyorum. Hemen şurada var. Bir parçası daha. Onu kestim. Buraya işaretlemiştim. Burada üstünde yaprağın gülün dalı var. Onu almıyorum. Sadece gözüken yerleri kesiyorum. Bir de şu dal uzuyor. Ve o dalın üzerine bu yaprak gelmiş. O yüzden yaprağın dalı devam ediyormuş gibi ben dalımın şeklini veriyorum. Kalan parçalarını kesiyorum. Her zaman altta gözükmeyen parçanın şeklini biz veriyoruz. Şimdi oyunca siz de fark edeceksiniz. Evet. Şu dalın devamıymış gibi yaptım. Şurada bir kahverengi parçam var. Onları daha sonra temizlediğim için ben sadece sizlere gösterdiğim yerleri kesiyorum. Yine bu altta kalan bir parça yaprağım var. İkinci resme ilaveten üçüncü resimde bu yaprağı çıkarmamız gerekiyor. Bir tane de bu yaprağı işaretlemiştim. Çiçeğin en altında kalıyor. Şöyle daha pratik olur. Çiçeğimin şeklini verdim. Dalıyla birlikte hemen çıkarıyorum. Şöyle hemen kaldırıp kestiğim parça açığa çıksın. Evet, bu şekilde bu yaprağı da atmış oldum. Şimdi ben kalan kısımlarını tamamlayacağım. Yani bu yine kenarlarını temizleyeceğim. Kahverengilerini temizleyeceğim. Üçüncü resmimi de bitirdim. Bu alttaki yeşil yaprağı kesmiştik. Bu arayı boşalttık. Oradaki yaprağı aldım. Bu aradaki yaprağı aldım. Tepedeki son yaprağı aldım. Şimdi dördüncü resmime geçiyorum. Yine ikinci, üçüncü resimlerde kestiğim bütün yaprakları çıkarttım. Şimdi onlara ilaveten
Yeni parçalar keseceğiz. Mesela bu çiçek diğerlerine göre en altta. Şurada bir parça çiçeğim var. Yine burayı alacağız. Daha sonra en altta kalan şu yaprağımız var. Bunu çıkaracağız. Bir tane yaprağım da bu var. Bunu çıkaracağım. Hemen bu çiçeğimi kesiyorum. Her zaman ilk kestiğimiz parçaları bir sonraki resimde de kesiyoruz. Mesela şuradaki yaprak bu yeşil yaprağın üzerine gelmiş. Ben alttaki yaprağı görüyormuş gibi dümdüz kesiyorum. Ve çiçeğimi çıkarıyorum. Sonra şu arada vardı. Yine bu pembelik yeşilin üzerine gelmiş ama ben o yeşil yaprağı görüyormuş gibi alttakinin şeklini vererek kesiyorum. Hemen şuradan alıp kestiğim parçayı göstereyim. Evet, şurayı almış oldum. Şimdi normalde bu alttaki yeşil yaprak bu şekilde düz devam ediyor. O yüzden burayı da yeşil yaprak devam ediyormuş gibi buradan düz keserek çıkarıyorum. Şu köşedeki pembeliği almıyorum çünkü alttaki yeşil yaprağın üstünde. Şurada bir kahverengim var. Bunu daha sonra boşaltacaktım ama hemen elim altındayken çıkartayım. Evet, bunu da aldım. Şimdi yine bir önceki resimde attığım yapraklara ilaveten bu yaprak küçük yaprağın altında, hemen bunu da çıkarıyorum. Daha sonra da bu yaprağımı çıkarıyorum. Yani bu yaprağı da çıkarıp atmış oldum. Devamında yine kahverengileri boşaltacağım. Kenarlarını şekline göre oyacağım. Ve devam edeceğim. Dördüncü resmimizin de bütün parçalarını kestik, bitti. Burada bir çiçeğim vardı. Onu temizledim. Hemen buranın altında yeşil bir yaprağım vardı. Onu temizledim. Bu arada yine bir yaprağımız vardı. Onu aldık. Bu küçük çiçeğin altında bir tane yaprağımız vardı. Onu aldık. Ve şu aradaki büyük yaprakları aldık. Ve şimdi 5. resmimize geçiyoruz. 5. resmimize başlıyoruz. Yine daha önceki kestiğimiz parçaların tamamını kesiyoruz. Şimdi yine diğer parçalara ilaveten 5. resmimizde farklı yapraklar atacağız. Ben komple kenarlarından kestim. Yani şu şekilde. Artık bu çiçeği tamamen atıyorum. Yapraklarını da tamamen çıkarıp atıyorum. Şimdi başlıyorum. Çiçeğimin etrafından bu şekilde geliyorum. Komple bu kısmı da kullanmıyoruz artık. Burayı da kesiyorum bu şekilde. Yani bu yan parçadaki kahverengi ile beraber şu üst çiçeği ve tüm yeşillikleri atmış oldum. Yani tamamen yan parçayı çıkarttım. Şimdi buradan devam ediyorum yine. Etrafından kesiyorum. Bu şekilde geliyorum. Tüm yapraklarımın etrafından gidiyorum. Buraya kadar iniyorum. Ve şuradan devam ediyorum. Bu yaprağı da atıyorum. Bu çiçeği de atıyorum. Yani şöyle buradan devam ediyorum. Bu yaprakla devam ediyorum. Bu çiçeğimin etrafını kesiyorum. Bu
arayı boşaltıyorum. Buradan devam ediyorum. Ben kestim zaten. Sadece size çizgileri gösterdim. 5. parçada bunu atmış oldum. Tepedeki küçük çiçeklerimi atmış oldum. Daha kolaylık olsun diye ben kestim ve çıkarttım. Şimdi bu arada bir tane küçük yaprağımız var. Altta kalan. Onu alacağız. Yalnız orada alırken şöyle yapacağız. Çiçeğimiz dallarımızın üzerine gelmiş. O yüzden bu büyük yaprağın etrafından, dalın altından, tomurcuğun kenarından geçiyorum. Buradaki dalı görüyormuş gibi dümdüz kesiyorum. Yine burayı da dalı görüyormuş gibi dümdüz kesiyorum. Burayı da bu şekilde alıyorum ve kendim dalı görüyormuş gibi yaptım. Burada da yine yaprağın devamı. Bizim burada yukarıya giden 2 tane dalımız kalmış oldu. Onu da çıkarttık. Daha sonra şu dallarımız fazla artık. Çünkü bu yukarı giden küçük çiçeğin parçaları. Hemen onu da koparıyorum. Ve yukarı giden çiçeğin dallarını da bitirmiş oldum. Hemen şurada bir parçam kaldı. Yukarı giden daldan. Onu da aldım. Şimdi devamında şu arada bir parçam var. Burayı da temizliyorum artık. Hem şu küçük tomurcuğu atıyorum. Bu tomurcuğu da atmış oldum. Yine şurada bir dalım var, çok altta kalan. Hemen onu da alıyorum. Zeminin beyaz olması için başka beyaz bir tahta kullandım, daha rahat gözüksün diye. Şu zaten daha önceki parçalarda attığım bir yapraktı. Yine burada dalımız var. Görüyormuş gibi yapmıştık. Daha önceki resimlerimizde de. Evet. Ne yaptık? Bu parçayı attık. Bu çiçeği attık. Ve yukarıdaki tomurcuklarla beraber şu aşağıdaki küçük dalları temizledik. Ve 5. parçamızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Ben şimdi bu aralarını temizleyeceğim. Yandaki dantel görünümlü parçayı çıkartmış olduk. Artık hızlıca öne doğru gelip kesim işlemlerini yavaş yavaş bitireceğiz.